Tehlikeli bir tuzak var ilişkilerde ve çoğu erkek bu tuzağa farkında bile olmadan düşer. Kadın psikolojisi burada çok net bir şey yapıyor. İlişkini yavaş yavaş bitiren o üç tehlikeli sinyali ve erkek kontrolü çalışma mekanizmasının içini bugün açacağım. İlişkinde düşündüğün denge tamamen yanlış ve bu yanlışlık seni farkında bile olmadan kontrol altına alıyor. Bu bilgi elinde olduğunda ilişkilere bakışın tamamen değişecek. En kritik kısım ise son bölümde yer alıyor. Şimdi şöyle düşün. Bir ilişkide her iki tarafta bir şey alıyor ve bir şey veriyor. Bu ekonomik bir model ve bu modelin içinde erkek için en güçlü ödül seks. Kadın için en güçlü ödül ise dikkat. Dikkat derken sadece güzel mi dediğimi sanma. Dikkat yani görülmek, duyulmak, önemli hissetmek. Buna insanın en derin ihtiyacı denir. Bu çok basit ama çoğu erkek bunu görmez ve bu tuzağa düşer. Kadınlar sürekli duygusal olarak ulaşılabilir ol, efor göster, yeşil bayrak ver derler. Erkekler de dinler ve yapar. Dürüst olur, saygılı olur, ilgi gösterir, her şeyi yapar. Ama burada kritik bir şey var. Kadınlar o davranışı gösteren erkekleri tercih etmez. Aksine narsist, alçak, umursamaz tip erkekleri tercih eder. Neden mi? Çünkü seks erkek için en güçlü ödül. Erkekler o ödülü alır, karşılığında kadın için en güçlü ödül olan dikkati vermez. Kadın şikayet eder ama yine de geri döner. Çünkü sonunda yine seks var. Sistem böyle çalışır. Şimdi burada önemli bir noktaya geleceğim. Peki kadın dikkat monopolünün değerini bildiğinde ne yapıyor? Bu sorunun cevabı her şeyi açıklıyor. Ama asıl sorun da bu değil. Asıl sorun kadın bu dengesizliği bilinçli mi yoksa bilmeden mi yönetiyor? Ve burada işte her şey değişiyor. Şimdi gizli mekanizmaya gelelim. İlişkide cinsel sadakat kuralı vardır. Her iki tarafta dışarıdan alır vermez. Sadık kalır. Mantıkta bu adil görünür. İkisi de aynı kuralı oynuyor. Ama böyle değil. Çünkü cinsel sadakat erkek için hayati bir kırmızı çizgidir. Ancak kadın için aynı ağırlığı taşımaz. Kadın için en önemli şey dikkat ve burada asimetri başlar. Erkek cinsel olarak kısıtlanır, kadın dikkat açısından kısıtlanır mı? Hayır. Kadın sosyal medyada dikkat alır. Arkadaşlarıyla çıkar, hepsini yapar ve kimse ona sormaz. Bunların hepsi dışarıdan gelen dikkat. Üstelik bu dikkat her an, her yerde geliyor. Ve erkek buna itiraz ettiğinde ne olur? Kontrolcü, toksik ve güvensiz denir. Erkek utanır ve sessiz kalır. Toplum zaten bu tarafta. Peki şimdi düşün. Erkek cinsel olarak sadık kalır. Kadın dikkat olarak tamamen serbest. Bu eşit mi? Hiç de eşit değil. Kadın hem cinsel sadakati bir kural olarak dayatır hem de dikkat tekelini elinde tutar. Erkek sadece cinsel sadakati uygular. İlk taraf monopolist, ikinci taraf sadece müşteri. Düşün bir şehirde tek gaz istasyonu olsa fiyatları kim belirler? İstasyon ve sen oraya gitmek zorunda kalırsın. Çünkü başka seçeneğin yok. İlişki de aynen böyle çalışır. Fiyat her zaman yüksek ancak asıl tehlikeli kısım henüz söylemedim. Söyleyeceğim şu anki kısım en tehlikeli ilişkilerdeki kısım. İşte burada sosyal medya devreye giriyor ve her şeyi tamamen değiştiriyor. Kadın dikkat almak için aktif olarak çalışır ve dikkat toplar. Stratejisinin ne kadar bilinçli olduğu konuşulabilir. Ama sonuç aynı. Dikkat geliyor ve sistem çalışıyor. Ve sen buna karşı ne yapabilirsin? Hiçbir şey. Çünkü karşı çıktığında neden böyle giyiyorsun, o erkekle neden konuşuyorsun dediğin an sorular sorduğunda seni hemen kontrolcü, güvensiz ilan ederler. Kültür zaten bu. Erkeğin cinsel sadakat talep etmesi normaldir. Ama kadından dikkat sadakati istemesi toksik damgası ya. Bu sistem kendini korumak için tasarlanmış adeta ve bu sistemin içinde yaşayan erkek sürekli güç kaybeder. Her gün biraz daha erir ve farkına bile bunun varamaz. Çünkü sistem onu böyle programlamış. Güç kaybı bu kadar yavaş olduğunda insan asla bunu fark edemez. Su kaynar ama balık piştiğini bile fark etmez. Kadın bu sistemden çıkmak ister mi? Sistemden çıkmak için sebep yok. Çünkü sistem ona güç veriyor ve hiç kimse gönüllü olarak birine güç vermez. Fakat bir şey daha bilmek istiyor musun? Bu dengesizlik çözülünce ilişki tamamen farklı bir şeye dönüşür. Bu çözüm çok basit ama çoğu erkek için hiçbir zaman burada durmaz çünkü cevabı asla görmek istemez. Bu videonun sonunda tam olarak ne yapabileceğini söyleyeceğim. Yani özet yapacak olursak. Kadın psikolojisi açısından ilişkide en güçlü ödül erkek için seks, kadın içinse dikkat. Bu asimetri kadın kontrolün temelinde ve bu kontrol sosyal medya ile birlikte hiç olmadığı kadar güçlendi. Bunu bilmek seni özgürleştirir. Çünkü artık neyin olduğunu görüyorsun. Ve görmek ilk adım. İlk adım atıldığında zaten sistemi senin üzerinde çalışması durur. Eğer bu video sana faydalı geldiyse paylaş. Çünkü bunu duymaya ihtiyacı olan birileri etrafında muhakkak vardır.